Ruiçenet'e bakacağız. Sonra da oyun geçeriz çok uzatmadan. Attığınız diğer videoları izledim. Tunca abinin son videosunu da izledim. Çok güzel olmuş. PC toplama animesi. Dayanamadım ya. Tunca abinin bütün videolarını yayına gelmeden önce denk geliyorsam sıçtım yani izliyorum. Yayında izlerim falan diye düşünüyorum ama izliyorum yani. Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Sen. Hoş geldiniz. Zaman her şeyi eskitiyor. Sokakları, eşyaları ve hatta bizi. Ben. Yaşarken bunu fark etmesi zor. Ama tek yapmanız gereken biraz daha dikkatli bakmak. İşte biz bugün o ilginç detayları sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Kaan hey sen. Let's go. Ben muhteşem Eğer evet evde evet. sigara içiyorsanız etkilerini eşyalarda görebilirsiniz. İşte bir örneği. Sürekli sigara içilen odanın duvarındaki tablolar 25 yıl sonra yerinden çıkarılıyor. Ve farka bakın. Duvarlar böyleyse ciğerler nasıldır artık siz düşünün. Meşhur Romeo ve Juliet hikayesini bilirsiniz. Aşk için ölen Veronalı iki genç. Bugün hikayenin geçtiği yerde Juliet'in bir heykeli bulunuyor ve inanışa göre heykelin göğsüne Patlatmadım dokunmak şarkıyı. insana şans getiriyor. Heykelin rengi neredeyse siyaha yakın ama en çok dokunulan yeri hala ilk günkü gibi parlak. Ulan. Yollar yürümekle aşılmaz denmişti bir zamanlar ama her şey gibi onlar da aşınıyor. İşte şu tünel yollara bir bakın. Oha. Bunların hiçbiri Oğlum insan çok trip yalnız ha. yapımı değil. Zeminin kum taşı gibi yumuşak olduğu dünyanın birçok bölgesinde bu tünelleri görmek mümkün. İnsanların, at arabalarının geçtiği yollar zamanla aşınarak bir tünele dönüşüyor. Tabii en az 300-400 yıl içinde. Çok iyiymiş lan Evde bunlar. kedisi Çok olanlar sık yürünür bilir. ha. Koltuklar, sandalyeler onlar için birer tırmalama gerecidir. İşte kedisi olan bir evin masası. Evin kedisi masanın bu ayağını yıllar boyunca tırmalamak için kullanıyor. Diğer ayakla arasındaki farka bakın. Nasıl da aşınmış. Suyunda bolca mineral bulunan spaları veya termal otelleri bilirsiniz. Spa hayvan değil mi lan? Bunun gibi yerlerdeki su borularının içini hiç merak ettiniz mi? İşte Çok örneği. ettim. Sudaki mineraller o kadar fazla ki sadece 6 ay içinde gider borularında bu şekilde kristaller oluşuyor. Her şehirde illaki sürekli grafiti çizilen duvarlar vardır. İşte o duvarlardan birinden alınan parçaya bakın. Neredeyse 6-7 santim kalınlığında. Bu katmanlar 30 yıllık sürede oluşmuş. Üst üste çizimlerin ve sprey boya ile boyamanın ilginç bir sonucu. Hoş geldin. Zaman sadece Teşekkürler onay eşyaları için. değil, insanları da yaşlandırıyor. Hadi İşte canım. örnekleri. Torunun ve anneannenin elleri neredeyse aynılar, çizgiler hariç. Bir de güneş unsuru var. Buna niye bu kadar şaşırdılar? Güneşte kalmak da derinizin hızlı yaşlanmasına sebep Evet bak bu çok ilginç. Birkaç tane fotoğraf vardı. Ona da yayında mı denk gelmiştik? Böyle bir kamyoncu falan. Kamyoncu adam. Yıllardır kamyoncuymuş. Sol tarafı güneş alından dolayı. Bu hatta o fotoğraf belki de. oluyor. Bir Bunu kamyon görmüştük, sürücüsünün yüzüne bakın. bak. Sürekli güneş alan taraf, Yani. diğer tarafa göre ne kadar da yaşlı. Bunu görünce insan bir korkuyor ya. Hemen böyle bir 50 derecelik mi ne işte. Neydi onun adı? Güneş kremi. Bir berber Vallahi dükkanında Yarın en çok sınavım aşınan var, şey gitmem lazım ama yayın sarıyor, lütfen azıcık salaks bir şey açar mısın Kaan Kenk? Git lan buradan. Sana hemen seni kovacak bir şey açıyorum. Hemen seni kovacak bir şey açıyorum. Public school check. Russia school check. Olha o carro dele aí. E olha quem tá levando. Ne yapalım, ölümlü dünya. Ölümlü dünya. Ölen de ölünmüyor yenge. Evet. Ölen de ölünmüyor. Ama iyi adamdı. Çok iyi. Rahmetli kaç yaşındaydı yenge? 31. Gitmişsindir artık yani. Onur ve Stalker hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Cömertinize dur. ne olabilir? Cevap. Şunu biraz geri alayım da.
Bir berber dükkanında en çok aşınan şey ne olabilir? Cevap tabii ki döşemeler. İşte bir örneği. Koltukların çevresi yarım daireler şeklinde aşınmış. Sebebi açık. Saç kesmek için çevrenizde dönen berberler. Çok, yani böyle şeyler gerçekte de denk geldiğin zaman hakikaten ohalıyorsun ya. Böyle bir garip karşılıyor ama çok hani mantıklı bir şey yani. Niye çok şaşırıyoruz acaba böyle aşınan şeylere? Şimdi de bir Perfect bisiklet circle. dükkanının önüne gidiyoruz. Dükkana dönen köşedeki Değil mi? duvarın nasıl aşındığına bakın. Yoldan geçen insanların bisiklet pedalları yıllar içinde duvarı böyle aşındırmış. Nasıl En ya? çok aşınan şeylerden biri de duraklar ve toplu taşıma araçları sanırım. Şu koltuklara bakın. İnsanların silüetleri Oğlum bu çok korkunçmuş yalnız ya. duvarda kalmış. Sanki şey gibi böyle atom bombası düşmüş oraya. Püf, herkes böyle yanıp erimiş, anladın mı? Duvara böyle. Çok Sebebi korkunç. zamanla duvarın kirlenmesi. Ufak. Ama ilk bakışta sanki hayalet yolcuları andırıyor. Bu da bir metronun tabanı. Normalde yuvarlak kabartıların olduğu yer kaplaması sürekli basılmaktan dümdüz olmuş. Bunun benzerini yaşadığınız şehirde daha önce hiç fark ettiniz mi? Zamanla yavaş yavaş değişen şeylerden biri de ağaçlar. Şu ağaçlara bakın. Hayır, rüzgarda savrulmuyorlar. Bu şekilde eğik büyümüşler. Niye? Sebebi ise hemen yan taraftaki havalandırmadan gelen sabit hava akışı. Tabii chat tabii. Bu ağaçlar ise zamanla yakınlarında duran şeyleri içlerine alarak büyümüşler. Mezar taşları, duvar parçaları ve hatta bisikletler. Demeyeyim diyorum. Trollface. Peki ya elektronik Bu ağacın adı ne biliyor musunuz bu ağacın adı? Bu ağacın adı Dees ağacı. İngiltere'de bir yerlerde. İngiltere'nin Yorkshire kentinde olan bir ağaç bu, aynen. Dees adı altında. Luck ne ya? Teşekkür ederim. 6 ay için arkama bakmayacağım tabii. Dees ne mi? Dees nuts. bisikletler. Peki ya elektronik aletler? İşte birkaç örneği. Oyuncular bilir. Klavyenizdeki ASD tuşları artık okunmuyorsa iyi bir gamersınız demektir. Abi bu bana hiç olmadı ya. Ben böyle eski klavyemi yıllarca kullandım. Onda bile olmadı. Bu neden oluyor? Böyle çok terli parmaklardan dolayı mı oluyor? Benim hiç başıma gelmedi bu aşınan tuş Bir olayı. de şu tablete bakın. Sürekli Minecraft oynamaktan kenarlar parmak darbelerine dayanamamış. Doğru. Bir de şu eski televizyona bakın. Zamanın popüler oyunu Pac-Man ekranda kalıcı bir iz bırakmış. O ne? Tarihi binalar restorasyon sonrası Gerçek çok gamer değil değişebiliyorlar. Şu binalara bakın. Rengini siyah sandığınız birçok tarihi yapı aslında koyu renkli değil. Böyle olmasının sebebi zamanla kirlenmiş olmaları. Temizlenen tarafla aradaki renk farkı epey fazla değil mi? Kir miymiş sadece? Zaman hayvanları da etkiliyor tabii. Büyük beyaz köpek balıkları en ilginç örneği. Vahşi doğaları sebebiyle yaşamları boyunca birçok tehlikeli Adam yaralı bereli yalnız ha. duruma maruz kalıyorlar. Bunlar Savaş da görmüş. vücutlarında birçok iz bırakıyor. Özellikle yaşlı köpek balıklarında eski kavgalardan kalma yara izlerine bolca Korkmuş rastlamak oğlum bu. mümkün. Bedel. Willie Nelson, Amerikalı country folk tarzında müzik yapan bir sanatçı. Küçük yaşında gitar çalmaya başlıyor ve parasızlıktan dolayı ilk gitarını değiştirmeden uzun yıllar kullanıyor. İşte o meşhur gitar. Sürekli kullanmaktan dolayı elinin Oğlum okul sırasına dönmüş adamın gitara. Default TC lisesi sırası bu bence. en sık değdiği yer aşınmış Ama bu adam sürekli çalıyor. O masaları nasıl böyle bu hallere getiriyorlar acaba? Değil mi? ve hatta delinmiş. Ama bu Birazcık şekilde bile yazı güzel yazarak- bir hatıra bence. Bir sokak lambası neyi aşındırabilir diyorsanız buyurun cevabı. Lambanın camından yere yansıyan güneş ışığı gün içinde yer değiştirerek zemindeki çimenleri çizgi şeklinde yakmış ve Benim böyle 3. sınıfta bir tane akvaryumum vardı, tamam mı? Tam pencerenin önüne koymuştuk. Yatağın bu ayak kısmına geliyordu. Orasında yatağın ayak kısmında tahta böyleydi. Aynısını o da yapmıştı biliyor musunuz? Böyle tahtanın o kısmını yakmış böyle. Simsiyah şey vardı. Odam yanar mıydı acaba? Yanıp ölsem, akvaryumdan yangın çıksa çok bok yoluna gidiyorsun yani.
ve kurutmuş. Balık İlginç bir yanmamıştı. detay, Balık öyle iyiydi. değil mi? Balık ölmedi. Yo. Batıl inancınız var mı? Cevabınız evetse bu fotoğrafı Balık daha değil iyi yani. anlayacaksınız. Yol üzerindeki direğin altından geçmek istemeyenler yolun paralelinde küçük bir yol daha oluşturmuşlar. Altından geçmenin kötü şans getireceğine inanıyorlar sanırım. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu Ya bu batıl inanç olayı çok garip ya. Hani yapıyorsun ama mesela mantıksız olduğunu sen de biliyorsun. Bir yerden böyle kapıyorsun. Çok boş iş aslında. Ben de mesela annem yüzünden elden ele bıçak veremiyorum öyle. Hani böyle birine bıçak veremiyorum. O kadar saçma bir şey ki aslında. O kadar saçma ki yani. Onun da farkındayım. Çok sinir bozucu yani böyle şeylere. Alışkanlık gibi oluyor yani. Çok saçma. Sizde de var. Var ya, çoğu insanda var bu. Benim de birkaç arkadaşımda vardı. Garip yani. Niye hani bir gün vereceğim böyle, tamam mı? Bir gün bütün arkadaşlarımın eline bıçak vereceğim böyle sürekli. Sonra bakacağım hakikaten kavga ediyor muyum? Öyle bir onun hikayesi öyleydi galiba. Kavga çıkar falandı değil mi? Makas da vermiyorsun aynen. Mevzu oymuş yani. Bıçağı elden ele verirsen böyle direkt kavga çıkıyor. Masaya koyuyorum, veriyorum. Salak saçma bir şey. Ruslarda da mı var? Zaten öyle yani belli kültürlerin değil sadece o batıl inançlar, çok global olan batıl inançlar var hakikaten, böyle çoğu kültürün inandığı. sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Ayağımla vereceğim bıçağı. İbadet etmek birçok insanın rutinlerinden biri ve işte güzel Fırlatsan bir ne oluyor? O örneği. zaman hakikaten Her kavga gün çıkıyor işte. aynı noktada ibadet eden adamın ayak izleri. Tahta zeminde oldukça belirgin bir iz bırakmışlar. Peki siz benzer bir örneğe şahit oldunuz mu? O adam da bunu sevmiş. 2 kere basmış, iz çıkmış. Sonra hep üstüne gitmiş, oturmuş bile bile. Tahta zeminde oldukça belirgin bir İlginç videoydu bu arada. Yiğit Lenk, Kerinat Fan, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Cömertliğinizden ötürü. Peki kimseye anlatmadığım hayat hikayem.